Eurovision 2026 sezonu resmi olarak bitti. Yarışmanın üzerinden neredeyse bir ay geçti. Favorilerimiz, gizli gizli dinlediklerimiz ve sevmediklerimiz tamamen oturdu. Yarışma öncesinde müzik videoları ve ulusal final performanslarıyla bir tier list yapmıştık. Bugün ise canlı performanslara yeniden bir göz atıp sıfırdan bir tier list yapacağız. Bu sene yarışan 35 ülkenin şarkılarını S tier'den F tier'a doğru sıralayacağım. Tabii ki bu sıralama tamamen benim kendi zevklerim ve düşüncelerime göre olacak. Ancak sizlerin düşüncelerini çok merak ediyorum. O yüzden tıpkı yarışma öncesinde yaptığımız gibi sizlerle kendi aramızda bir oylama yapacağız. Anket sonucumuza göre bu sene yarışma sonrasındaki kendi birincimizi seçeceğiz. Televot ve jüri olmak üzere 2 anketimiz var. Jüri oyları televot oylarına göre sıralamayı daha çok etkileyecek. Televot linkini aşağıdaki açıklama kutusuna bırakıyorum. Jüri anketine katıl üyesi olduktan sonra gönderiler sekmesinden ulaşabilirsiniz. Oylama ile ilgili sorularınız olursa da yorumlarda buluşalım. Bu sene benim için çok özeldi. Çocukluğumdan beri ilgiyle takip ettiğim yarışmayı ilk defa canlı izledim. Performansların hem arenada hem de ekranda yarattığı hisleri ayrı ayrı yaşadım. Şarkıları dinlerken bir arena dolusu insanın canlı tepkilerini görmek çok önemliydi. Ama aynı zamanda bu tier list için işim gerçekten zorlaştı. Şarkıları canlı dinleyip şarkıcılarla aynı havayı soluyunca hepsine karşı bir sempatim oluştu. Bir önceki videoda rahat rahat F tier'a koymuştum sevmediğim şarkıları. Şimdi ise üzerimde tuhaf bir his var. İnsanlar alınacak gibi falan hissediyorum. Benim için zor bir liste olacak yani. Hadi başlayalım. Soren Danimarka'ya 2013'teki birinciliklerinden beri en iyi derecelerini getirdi. Başından beri çoğunluğun favorisi olan, bahislerde 2. ve 3. sıradan asla düşmeyen şarkının yarışmayı 7. sırada tamamlaması beni biraz şaşırttı açıkçası. Gerçi bu sene sonuçlarda beni ne şaşırtmadı ki, neyse. Soren ulusal finalde kullandığı sahne dekorunu değiştirmedi. Dans koreografisine kadar her şey aynıydı. Ben ulusal final zamanında sahnesini çok başarılı bulmuştum zaten. Arenada da harika görünüyordu. Bunca hareketli bir koreografiye rağmen ses hakimiyeti harikaydı. Sahne sonrasında seyircilerle etkileşim ve iletişim de çok güzeldi. Arenada kusursuz duyulsa da ekrandan izlediğimde sesinde minik kaymalar olduğunu duydum. Bunu göz önüne alınca 7.liğin bu performans için çok doğru bir sıralama olduğunu düşünüyorum. S tier. Seçildiği ilk andan beri asla sevemediğim bir şarkı. Merak eden varsa Eva Maria'nın botokslarından dolayı asla tam olarak yapamadığı abartılı mimikleri beni hala delirtiyor. Şarkının sadece giriş kısmındaki pizzicato tekniğiyle çalınan keman kısmını seviyorum. Bu arada sahne arenadan inanılmaz sıkıcı görünüyordu. Tüm sahne görsel efektlere dayalı bir biçimde tasarlanmış. Bu yüzden arenada sadece dümdüz duran Eva Maria'yı izledik. Vokali de pek iyi değildi zaten. Lüksemburg'un yarışma tarihindeki ilk non-qualifier derecesini getirdi. Tebrikler. F tier. Bu sene en sevdiğim şarkı ve sahnelerden biri. İnanılmaz havalı ve sahne hakimiyeti yüksek bir kadın. Şarkının birçok başka Eurovision şarkısına benzetildiğini biliyorum. Ve evet, ben de buna katılıyorum. Ancak günün sonunda bu şarkıyı severek ve eğlenerek dinlediğim gerçeğini değiştirmiyor. Kesinlikle çok daha yüksek bir puan almalıydı bence. Hem arenada hem ekranda harika görünüyordu. Vokalini de çok iyi kullandığını düşünüyorum. Kayıtta ne dinlediysem canlıda da aynısını duydum. İkinci verse kısmına girerken kendini küpün üstünden aşağı bıraktığı an çok başarılıydı. Zaten canlı yayında da duyabilirsiniz. Arenadaki herkes bayıldı. Bayağı da yüksekti yani. 2 metre falandı küpün boyu. Ya öyle birinci olmalıydı falan demiyorum ama en azından ilk 15'i hak etti bence. A tier.
Açıklandığı andan beri severek dinlediğim bir şarkı. Ancak bu vokalle nasıl finale çıktı hala inanamıyorum. Şarkının giriş kısmında vokali öyle kötüydü ki finalist olarak açıklandığı an gerçekten şok geçirdim. Birinci yarı final vlogundan o anları izleyebilirsiniz. Belçika 2 senedir finale çıkamıyordu. Bu sene de çıkamazlarsa yarışmadan çekilme ihtimalleri de aşikardı. Bu sebepten dolayı jürilerin Belçika'ya biraz fazla oy verdiğini düşünüyorum. Neredeyse hiç dans etmeyip şarkının çok az bir bölümünü söyleyip nasıl bu kadar nefes nefese kaldığı anlamak mümkün değil. Şarkı ne kadar güzel olsa da canlı performansı o kadar kötü ki izlemeye katlanamıyorum, inanın. F tier. Benim için bu senenin en özel temsil ve temsilcilerinden biri. Arnavutluk Ulusal Finali'nde Alice'le tanışmıştım. Yarı final günü Alice'in sahnesi sonrası kenarda alkışlarken beni bir anda tanıdı. Benim için bu senenin en büyük olayıydı. Alice'in sahnesi ulusal finaldekine genel hatlarıyla benziyordu. Arnavutluk videomda da bahsetmiştim. Aurası çok yüksek bir insan. Sahnede çok güçlü duruyor. Kostümü inanılmaz güzeldi. Şarkı da inanılmaz etkileyiciydi. Her seferinde tüylerim diken diken oluyor. Seyirci desteği de çok güzeldi. Sahne diğer temsillere göre biraz daha sade kaldı ama buna rağmen çok iyi bir derece yaptığını düşünüyorum. Bu arada Alice katıldığı her ses yarışmasında sahneye 13 numarayla ya da 13. sırada falan çıkmış. 13'ün onun uğru olduğundan bahsediyordu. Eurovision'da da 13. olması inanılmaz bir detay oldu. A tier. Ermenistan'a karşı duygularım çok karışık. Şarkıyı eğlenceli bulsam da biraz baş ağrıtıcı olduğunu kabul etmem lazım. Sahnesi hareketli ve kısmen yaratıcıydı. Oldukça yoğun bir koreografi vardı. Sesinin bu durumdan etkilenmesi çok olasıydı ama ben yine de iyi kotardığını düşünüyorum. Yine de hep eksik bir şeyler var gibi hissettirdi bana, bilemiyorum. D tier. Bu sene en çok hakkı yenen temsillerden biriydi bence. Viyana'da bir hafta boyunca Ferto beresi takan yüzlerce insan gördüm. Kesinlikle ilk 5'e girmesini bekliyorduk. Şarkının enerjisi ve catchiliği bir yana sahne inanılmaz yaratıcı ve kusursuzdu. Ekran için tasarlanmış efektler çok fazlaydı ama sahnede de bir o kadar dekor ve şov vardı. O yüzden arenadan izlerken de ekrandan izlerken de ayrı ayrı keyif aldım ve çok eğlendim. Sahne renkleri, görsel seçimleri hepsi harikaydı. Akilas inanılmaz tatlı bir insan ve sahnede enerjisiyle de bunu çok iyi hissettiriyor. Genel olarak sahne kurgusunu da çok başarılı buldum. Yunanistan'ın geçen seneki durgun sahnesinden sonra bu ilaç gibi geldi. Bu bir joke entry, o yüzden vokal kalitesinin peşinde koşmak biraz manasız. Ama yine de vokalinin gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Ulusal seçimlerine başka favorilerim olsa bile şu anda Ferto'nun seçilmiş olması da çok mutluyum. Ve final gecesi çok büyük hakkını yendiğini düşünüyorum. SS tier. Ukrayna bu şarkı ve sahne ile finale nasıl çıktı hala anlayamıyorum. Ne şarkı, ne sahne, ne kostüm hiçbir yerinden yakalamıyor. Bir de ilk ona girdi. Şarkı güzel. Bence Eurovision sahnesi için fazla sönük ve sıkıcı. Bu şarkıyı başka bir ülke göndermiş olsaydı finale bile çıkamazdı eminim. Yine de Ukrayna'nın son yıllardaki en başarısız sonucunu aldı. Bu da bir şeydir bence. D tier.
Bu üçlü finale çıkamadığı için çok mutluyum öncelikle. Çok zayıf bir sahne ve çok kötü vokaller. Ayrıca çok kötü bir şarkı. Full detone, koreografi çok zayıf. Doğru düzgün cümle bile kuramıyorum farkındaysanız. 2008'deki Junior Eurovision birinciliklerin rüzgarını arkalarına almaya çalıştılar ama maalesef olmadı. F tier. Delta tam bir diva. Güçlü sahne duruşuyla, pırlanta kaplı elbisesiyle sahnede göz kamaştırıyor. Ancak şarkıyı hala hiç beğenmiyorum. İnanılmaz basit sözler, çok kolay bir ritim. Birazcık olsun güzel bir şarkıyla katılsaydı Delta kesinlikle birinci olurdu arkadaşlar. Çok net. Canlı izlerken de, ekrandan izlerken de sahnedeki o güçlü enerji hissediliyor. Sahnede de genel olarak pek bir numara yoktu bence. Sonda metrelerce yükseğe yükseliyor mesela. Neden? Estetik de durmuyor üstelik. Yükseldiği platformun altındaki metal aksam baya kötü görünüyordu bence. Sahne ve şarkı benim için çok büyük eksi yazsa da Delta'nın hatırına C tier. Arenada mükemmel iken ekrandan nasıl bu kadar sıradan göründüğüne anlam veremediğim o temsil. Dumanlarla, alevlerle o kadar etkileyici bir sahneydi ki. Sahnenin sonunda kılıcın alev aldığı an inanılmazdı. Ekranda bu hisleri verebilmek için maalesef kameraları sallamışlar. Ve bence çok daha basit durmasına sebep olmuş. Kendi halinde zaten çok güçlü ve etkileyici bir sahneydi. Gitaristler sahnenin iki yanına yürüyerek seyircileri kelimenin tam anlamıyla coşturdu. Vokal çok başarılıydı. Ancak kamera kullanımları ve açılar bu temsili asıl batıran şey oldu bence. B tier. Nasıl? Bu şarkı nasıl finale çıkamaz? Sahne dizaynı çok başarılıydı. Klibindeki hislerin hepsini sahneye taşımayı başardı. Şarkı zaten mükemmel. İnişleri, çıkışları, hikayesi beni en başından beri inanılmaz etkiliyor. Kime dinletsem şarkıya aşık oldu. Canlı vokalinde minik kaymalar oldu ancak finale çıkamayacak kadar değildi bence. Finali kesinlikle hak ediyordu ve bu sene hakkı yenen bir diğer şarkı olduğunu düşünüyorum. A tier. Ve mesela bu şarkı neden finale çıktı? Hadi şarkı fena değil. Çok sıkıcı ama fena değil yine de. Ama sahne ne ekranda ne arenada güzel durmayan bir sahneydi. Aiden sahnenin başından sonuna kadar kendini o kutuya hapsetti. Ve buna değecek hiçbir görsel şov izlemedik. Çoğunluğunda hiçbir şey göremediğimiz Çekya'nın sahnesi bile daha ilgi çekiciydi. Neyse oralara geleceğiz. Bu kadar çaba yerine bir kadın dansıyla çok daha güzel bir sahne yapabilirlerdi bence. D tier. İnanılmaz naif bir ses, harika bir şarkı, etkileyici bir sahne tasarımı. Tabii televizyondan seyrediyorsanız. Çünkü arenadan böyle görünüyordu.
Sahnenin yarıdan fazlasında dekorların sırtlarını izledik. Yine de ekrandan mükemmel göründüğünü tahmin edebiliyordum. Sahnenin ve şarkının en can alıcı yerlerinden birinde ekranın donması tam bir rezaletti. Şarkının tüm büyüsü bozuldu maalesef. Yaşanan aksaklıklara rağmen fena olmayan bir sıralama yaptı ama belki de daha iyisini yapacaktı. Yine de şunu söylemem lazım, her izlediğimde ve dinlediğimde tüylerim diken diken oluyor. Bu senenin en etkileyici işlerinden biri. A-Tier. Oh baby, there you are. Don't go and get it like a superstar. Don't go and do it for the broken heart. 'Cause baby, you're a superstar, superstar. Sen Hit yine harikaydı. Enerjisi mükemmeldi. Şarkıyı başlarda hiç sevmesem de sonradan enerjisine bayıldım. En çok dinlediğim şarkılardan biri oldu. Sahne ve koreografi çok basit kalmıştı. Ama tüm bunların ötesinde benim dikkat çekmek istediğim başka bir şey var. Boy George'un sahneye girişi. 2,5 dakika boyunca sahne dekorun içinde oturarak beklemesi. Dekor açıldığında hala oturuyor olması. İlk gördüğüm an dedim ki ay yazık, adam sakatlandı herhalde sahne öncesi. Tekerlekli sandalyeyle çıkmış. Ya inanılmaz komikti gerçekten. Bu arada bence Boy George hiç dahil olmasaydı şarkıya Sen Hit'in final şansı çok daha yüksek olurdu. Artılarını ve eksilerini toparlarsam bir de şarkıyı sonradan çok sevmemi de üstüne ilave edersem C tier. Bu şarkının ülkemizde çokça tartışma yarattığının farkındayım. Şarkı genel olarak ülke tarihlerinde Osmanlıların onlara çokça zulüm yaşattığını anlatıyor. Her ülkenin tarihinde tabii ki böyle olaylar var. Ancak bunu Eurovision sahnesine taşımaları nasıl bir kural ihlali olmadı hala anlayabilmiş değilim. Çünkü bildiğim kadarıyla siyasi anlamı olan şarkılar yarışmaya kabul edilmiyor. Sahne girişi oldukça güçlüydü. Vokaller ulusal finallerine kıyasla bayağı düzelmişti. Ulusal final de çok detonelerdi. Grup üyelerinden birinin ekranda havada asılı gibi görünmesi bayağı etkileyiciydi. Şarkı benim ne yarışma öncesi ne de yarışma sonrası pek dinlediğim bir şarkı olmadı. Yine de genel olarak hem finali hem de aldığı sıralamayı hak eden bir şarkı olduğunu düşünüyorum. C tier. Benim bu seneki favorilerimden biri. Sahne inanılmaz yaratıcıydı. Farklı kamera açılarıyla ekranda resmen müzik klibi izliyor gibi hissettim. Arenada da inanılmaz eğlenceli ve enerjik gözüküyordu. Bu şarkının beni en çok etkileyen kısmı sözleri. Kapitalist düzene, çalışma hayatının genel düzenine öyle güzel bir sistemi var ki. Sanki şarkıyı ben yazdım. O kadar içselleştirdim bu sözleri. Her sene televottan 0 puan alan Birleşik Krallığın bu sene biraz olsun puan alabileceğini düşünmüştüm ama maalesef yine olmadı. Olsun varsın benim gönlümü her türlü kazandı. Cebinizde fazladan linç kaldıysa buyurun üstüme fırlatın, yapacak bir şey yok. S tier. Azerbaycan'ın son yıllarına kıyasla çok güçlü bir vokal gönderdiğini düşünüyorum. Yarı finallerin bile en sonuncusu oldu ve bence kesinlikle bunu hak etmiyordu. Şarkıdaki Türkçe kısımların arttırılması harika bir karardı. Hala her dinlediğimde tüylerim diken diken oluyor. Şarkı kesinlikle seviye atladı. Ancak sahne dekorunun ve kamera açılarının yetersiz kaldığını düşünüyorum. Genel koreografi ve sahne çok daha yaratıcı olabilirdi bence. Jiva'nın vokali çok güçlüydü. Herhangi bir kayma ya da detonelik yaşamadı. Son yıllarda ard arda gelen başarısızlıklar Azerbaycan'ın yarışmadaki itibarını da zedeliyor bence. Umarım seneye tamamen toparlarlar ve hak ettikleri final biletini alırlar. C tier.
Evet, geldi benimki. Yarışma öncesinde en çok eleştirdiğim şarkılardan biri de buydu. Dürüst olayım, canlı performansını izleyince fikrim biraz değişti. Biraz ama. Çok değil. Şarkının operatif vokallerinin olduğu bölümler hala çok kötü bence. Normal akışta giden şarkının içerisinde öyle bir bölümün tokat atar gibi girmesi çok komiğime gidiyor. Sahnesi gerçekten çok güzeldi. Bu şarkı için yapılabilecek en iyi ve en güçlü sahneyi yapmışlar. Monroe zaten çok tatlı bir kız. Heyecanına rağmen sesi her zamanki gibi çok güçlüydü. Ben kesinlikle çok daha yüksek bir derece yapmasını bekliyordum. Beklentimin çok çok altında bir sıralama yaptı. Yanlış giden neydi hala anlayabilmiş değilim. Şarkıyı hala çok tuhaf bulduğum için benim için maksimum B tier'e kadar çıkabildi. Bir önceki tier liste Moldova'nın hakkını yediğim için ve bu şarkının ne kadar iyi bir şarkı olduğunu göremediğim için herkesten özür diliyorum. Bu sene en severek ve en eğlenerek dinlediğim şarkı bu oldu sanırım. Sahnesi mükemmeldi. Sahne enerjileri harikaydı. Daha başlangıç anından itibaren insanı etkisi altına alıyordu. Bu sene benim için tam bir sürpriz oldu bu şarkıyı beğenmem. Sahne renkleri, arka plan görselleri, koreografi akışı, kamera açıları hepsi bir bütün içinde harika görünüyordu. Bu kadar hareketli koreografiye rağmen vokallerde hiçbir eksik yoktu. Durmadan zıpladılar üstelik. Gerçek bir sahne performansı izledik. Ne diyebilirim ki? SS tier. Maalesef o kadar sıkıcı bir şarkı ve sıkıcı bir sahneydi ki. Şarkı güzel aslında, müzikalite olarak çok keyifli. Ama yarışmaya hiç uygun olmadığını düşünüyorum. Koreografi de oldukça yetersizdi bence. Sadece yavaş yavaş bir yerden bir yere yürüdüler. Şarkı tatlı olsa da performans bana hiçbir şey vermiyor. D tier. Bu senenin en güçlü vokali olabilir. Arenada şarkıya ilk girdiği an o kadar etkileyiciydi ki herkesi büyüledi. Sahne şarkıya çok uygundu. Şarkının farklı faz geçişlerinde kamera açılarının kullanımı çok başarılıydı. Alicia'nın sahne duruşu çok güçlüydü. Hak ettiği karşılığı da çok iyi aldığını düşünüyorum. Şarkının bölümleri arasında kopukluk olduğunu daha önce konuşmuştuk. O yüzden pek açıp da dinlediğim bir şarkı değil. Ancak kesinlikle çok iyi bir performanstı. A tier. Bu senenin en güzel sahne ve şarkılarından biriydi bence. Sahne girişinin gizemi, şarkıyla uyumu mükemmeldi. Litvanya'nın son yıllardaki en iyi katılımı olabilir. Her dinlediğimde daha da fazla seviyorum. Sahnede anlatılan hikaye kesinlikle çok güçlüydü. Kamera açıları çok iyi kullanıldı. Leon'un bazı yerlerde nefes nefese kaldığını gördüm sadece. Bunun heyecandan olduğunu düşünüyorum çünkü hiçbir provada bunu yaşamamıştı. Sıralaması da hak ettiğinden çok çok aşağıda kaldı. Televatoyları açıklanırken sıra Litvanya'ya geldiğinde Leon orayı çoktan terk etmişti. Daha sonrasında tuvalete gitmiştim, yetişemedim şeklinde bir açıklama yaptı ama ben pek inanmadım açıkçası. Bu kadar düşük bir puan almasına inanılmaz bozuldu bence. Yine de benim için bu senenin en iyi sahne tasarımı ve en iyi şarkılarından biri oldu. S tier. Estonya'nın şarkısını bu sene hiç sevemedim. Kesinlikle Estonya için en zayıf senelerden biri olduğunu düşünüyorum. Yine de hakkını vermem lazım. Şarkının ruhuna ve dönemine çok uygun bir sahne kurdular. 2000'lerin başında olsak harika bir sonuç alabilirlerdi ama değiliz. F tier. İsveç
İsveç bu sene tam bir şok değil miydi? Eurovision tarihlerindeki en kötü sonuçlarından birini aldılar. Gizli Gerçekler videomda detaylıca konuşmuştuk. Felicia'nın saçma sapan açıklamalarının bu sıralamayı almalarında büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama performansı da kötü gibiydi, doğruya doğru. Şarkıya yanlış tondan mı giriyor, ne oluyor, başında ne olduğunu anlayamadım zaten. Anlık bir bocalama yaşıyor. Sahne kesinlikle çok zayıftı. Ne arenada ne de ekran başında beni tatmin etmedi. Felicia doğru düzgün dans bile etmedi zaten. Ulusal finallerindeki gösterişli sahneden eser yoktu. Daha önce de söylemiştim. Ağzındaki maskeden dolayı şarkının ne kadarını canlı söylüyor, ne kadarını playback'ten dinliyoruz bunu bile ayırt edemiyorum. Şarkının kaydını hala keyifle dinlesem de canlı performansı bayağı zayıftı. C tier. Yarı finaldeki vokal kötülüğü hepimizin malumu. Tamamen şarkının iyiliğiyle finale çıkabildi. Final sahnesinde vokali çok daha iyiydi kesinlikle. Antigone harika bir sahne şovu yaptı. Danslar, enerji, renk paleti hepsi harika görünüyordu. Vokal olarak harika bir şarkıcı olduğunu söyleyemem ama sahne olarak Eurovision'a çok yakışır bir performans sergiledi. Bu vokalle de yapabileceği en iyi sıralamayı yaptı bence. Daha fazlası da olmazdı. B tier. Hem müzikalite hem duygu açısından çok etkileyici bir şarkı. Sahne şovunda ulusal finaldeki tasarımın birebir aynısı kullanıldı. Atvara'nın vokali çok güzeldi. Arenada herkes telefon flaşlarını açtı ve gerçekten harika bir andı. Çok şık ve etkileyici bir performans olsa da finale çıkmasına yetemedi maalesef. C tier. Bu şarkıyı ilk dinlediğim andan itibaren bu seneki favorilerimden biri. Canlı performansı da kesinlikle şarkıya yakışan bir şovdu. Saldede'nin dans edemeyeceğini hepimiz biliyorduk zaten. Bu duruma uygun olarak yapılabilecek en iyi sahne şovunu tasarlamışlar. Şarkı boyunca sahnede resmen bir hikaye izliyoruz. Damat ve arkadaşlarının dansı hem arenada hem ekranda harika görünüyordu. Gelinin eteğinden İtalya bayrağı çıkması benim aşırı hoşuma gitti. Sahne sonunda Saldede'nin ağlaması falan o kadar tatlıydı ki. Final sonuçları açıklanırken biraz hayal kırıklığı yaşadı gerçi. Birinci olmayı bekliyordu sanırım. O kadar da değil maalesef dedem. Yine de sezon başından beri benim gönlümün birincisi. SS tier. İsveç, Finlandiya ve Danimarka bir Reels çekmişlerdi, hatırlar mısınız? Nordik ülkeler bu sene çok güçlü temalı. Ve Norveç temsilcisi o videoda yoktu. Çok bozulmuştu ve inanılmaz haklı. Bunun üzerine İsveç'in 20. Norveç'in 14. olması. Bu temsil başından beri o kadar küçük görüldü ki kimse tam olarak ciddiye almadı. Objektif bir şekilde bakarsak harika bir performans olduğunu bile söyleyebiliriz. Vokalde neredeyse hiçbir falso yoktu. Sahne enerjisi çok yüksekti. Sahne tasarımı ulusal finalle aynı bırakılmış. Gitaristlerin balıkçı yaka kazaklarından hala hiç memnun değilim açıkçası. Ama genel çerçevede bakarsak bu seneki en iyi canlı performanslardan biriydi bence. A tier. Ah Nova Zora, üzümlü kekim. Eski videolarımı izlediyseniz bu sene Karadağ'ı ne kadar sevdiğimi biliyorsunuzdur. Yani öncelikle Karadağ'ın finale çıkabilmek için daha ne yapması lazım? Bu seneki en iyi şarkılardan biriydi bence. Sırf bunun hatırına finale kalamaz mıydı? Hala çok üzülüyorum. Ama tabii ki her şey şarkının iyiliğinde bitmiyor. Canlı performans başarısı çok etkiliyor. Tamara'nın vokalinde çoğunlukla gecikmeler ve kaymalar vardı ve bu maalesef çok net duyuluyordu. Şarkıyı çok seviyorum
biliyorum diye bunu görmezden gelemem sonuçta. Sahne tasarımı da bir tık yetersizdi maalesef. Müzik klibi ne kadar yaratıcı ve etkileyiciydi halbuki. Keşke aynı konsepti buraya da taşısalardı. Bu sene hala en çok dinlediğim şarkılardan biri olsa da şu anda canlı performansları değerlendirdiğim için maalesef üzülerek B tier diyeceğim. Bu senenin en iddialı ve en kusursuz işi. Ulusal final sahnesinde resmen boyut atlatmışlar. Şarkının çok iyi olduğunu zaten konuşuyorduk. Ancak bu sahneyle bu seneye imzalarını attılar. Vokal başından sonuna kadar mükemmeldi. Sahne açılışındaki ışıklı kablo harika gözüküyordu. Bu kadar basit bir dekorun bu kadar büyük bir etki yaratması muazzam. Kamera açıları harikaydı. Sahnedeki herkesin yüz ifadeleri, jest ve mimikleri gerçek bir sahne şovu izlediğimizi hissettirdi. Arenada da inanılmaz büyüleyici görünüyordu. Her şeyiyle kusursuz bir performans. 2023'teki hatta son 10 yıldaki başarısızlıklarından sonra bu üçüncülüğü sonuna kadar hak ettiler. SS Tier. Ben hala bu şarkının abartıldığı kadar kötü bir şarkı olmadığını düşünüyorum. Viyana'da neredeyse 10 gün kaldık ve ne zaman bir yerde bu şarkı çalsa herkes Tanzschein dansı yapıyordu. Arenadaki coşku da çok büyüktü. Şarkı başından sonuna çok enerjik ve eğlenceli akıyor zaten. Sırf Host Türkiye diye bu şarkıya haksızlık yapıldığını düşünüyorum ben. En azından 17. 18. falan olabilirdi bence. B tier. Finlandiya'nın birinci olamamış olmasını hala atlatamadım. Hadi birinci olmadı. Bari ilk 3'e, ilk 5'e falan girseydi. Aylardır net bu senenin birincisi diye konuştuğumuz ülke nasıl ilk 5'e bile giremez anlayamıyorum. Canım bu konuya çok sıkkın, fark etmişsinizdir. Finlandiya ulusal finaldeki sahnesinin birebir aynısını kullandı. Hiçbir sürpriz yoktu. Kamera açıları bile aynıydı. Zaten ezbere bildiğimiz bir şovu izledik. Bana kalırsa bu durum Finlandiya'yı batıran en büyük etkenlerden biri. Hatta geçen sene de benzer bir şey olmuştu. Birinci olan Bulgaristan ya da üçüncü olan Romanya'ya bakarsak sahnelerinde büyük değişiklikler vardı. Finlandiya'nın sahne tasarımı ve şovu bence mükemmeldi. Ama keşke bunu ulusal finallerinde sergilemeselerdi. Direkt Eurovision'da görseydik. İşte o zaman inanılmaz etkileyici olurdu. Buna ek olarak Linda 1999 senesinden sonra sahnede canlı olarak enstrüman çalan ilk sanatçı oldu. Bu durum onları biraz heyecanlandırdı sanırım çünkü sonradan ekrandan izlediğimde fark ettim ki kemanın sesi çok yüksekti. Arenadan o kadar fark edilmiyordu. Bu durum şarkının mix masteringini bence tamamen bozdu. Seste çok büyük dengesizlikler vardı. Ekran başından izleyenler için de şarkıda bir tuhaflık var sanki hissini yaratmış olabilir. Altıncılığı kesinlikle hak etmediklerini düşünmekle beraber bence bu iki ana sebepten dolayı ilk 5'e giremediler. Yine de benim için Lickanate'ın Eurovision 2026'da her zaman ayrı bir yerde olacak. Bu senenin en büyük şoku diyebilir miyiz? Bangaranga bu sene sevdiğim şarkılardan biriydi ama kesinlikle birinci olmasını beklemiyordum. İlk 10 kesin derdim. İlk 5'i zorlayacağını düşünürdüm ama birincilik, öncelikle inanılmaz bir sahne şovu izledik. Koreografi mükemmeldi. Dara bir saniye bile yerinde durmamasına rağmen sesi hiç titremedi. Vokali çok sağlamdı. Ne ulusal finalde ne de müzik klibinde bu tarz bir yaratıcılık görmemiştik. İzleyen herkesi büyüledi resmen.
Koreografinin güzel olmasının yanı sıra Dara'nın dansçılarla uyumu da çok güzeldi. Yarı final performansı ile bile arasında büyük fark vardı. Dara'nın mimikleri kesinlikle efsaneydi. Sahne dekorunu döndürürken sanki sandalyeler dönüyormuş gibi bir kamera oyunu yapılması da dahiceydi. Son senelerde kazanan şarkıların tarzından tamamen farklı bir tarzda şarkının kazanmasına çok sevindim. Sonradan tekrar izlememe rağmen hiçbir hata ya da aksaklık görmedim. Kesinlikle hak edilmiş bir birincilik. SS Tier. Benim listemin son hali bu şekildeydi. Yarışma öncesi yaptığım tier liste benzerlikler taşısa da beğenilerim büyük ölçüde değişmiş. Örneğin Moldova bir önceki listede D tier'daydı. İnanılmaz. Ya da İsveç mesela S tier'daydı. Son 2 senenin tier listelerinde İsrail'e yer vermedim biliyorsunuz. Bu sene de yer vermek istemedim. Çünkü son 3 senedir yarışmada olmamaları gerektiğini düşünüyorum. Yine de düşüncelerimi duymak isteyenler oluyor. Arenada canlı izlediğim için en azından şunu söyleyebilirim. Bu seneki temsilleri son birkaç seneyle kıyaslandığında en iddialı temsildi. İsrail bu şekilde devam ederse önümüzdeki birkaç sene içerisinde birincilik kazanmaları işten bile değil. Sizin yarışma sonrası favorileriniz kimler? Yorumlarda buluşalım. Aşağıya bıraktığım televot anketini doldurmayı unutmayın. Jüri anketine katıl üyesi olduktan sonra gönderiler sekmesinden ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve hype etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.